Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size saç neden beyazlar, saçların beyazlamasını önlemek için neler yapmalıyız, nasıl geciktirebiliriz saç beyazlamasını, bunları anlatmak istiyorum. Bakın burada benim doğal yöntemlerle boyamış olduğum saçlarımın görüntüleri var. Bu kahve ağırlıklı boyamış olduğum bir saçımın hem güneşte hem gölgede nasıl durduğunu görüyorsunuz. Burada da kına ağırlıklı boyamış olduğum saçımın güneşte, gölgede, iç mekanda nasıl olduğunu size göstermek istiyorum. Açık açık görün ki ona göre karar verin. Çünkü kimseyi yanıltmak, kimseye yanlış bilgi vermek istemem. Siz görürseniz, beğenirseniz ona göre kendiniz bu yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz. Ben her seferinde farklı bir renkle elde etmek için farklı bir şekilde, farklı bir yöntemle boyuyorum ve bazen üst üste birkaç defa aynı yöntemi uyguladığım da oluyor. Tamamen o benim hani zevkimle ilgili bir şey. Bazen sıkılıyorum. Bakın nasıl iç mekanda, güneşte, gölgede hiçbirini gizlemeden, saklamadan sizinle sonuçlarını paylaştım. Benim saçım oldukça ince telli ve seyrek bir saç. Eğer bu doğal yöntemleri kullanmazsam saçlarım daha çok dökülür, daha çok beyazlar ve çok sıkıntı yaşarım. Saçlarımda bu doğal yöntemlere başladığımda beyazlarım vardı. Ama bu doğal yöntemler sonucu çok azaldı. 5-6 yıldır bu doğal yöntemleri kullanıyorum. Hep rengi kendim ayarlıyorum, kendim yapıyorum. Bakın bu kahve ağırlıklı boyamış olduğum bir saçım. Güneşte tam bakın güneş üzerinde, gölgede ve güneşte çektim bunu hep. O yüzden görmenizi istedim. Kına çok güzel beyaz kapatıyor. Eğer beyazlarınız çok güzel kapansın istiyorsanız mutlaka kına ağırlıklı saç boyalarını tercih etmenizi öneririm. Şimdi saçlar neden beyazlar? Saçların beyazlama nedenlerinden bir tanesi genetiktir. Eğer ailenizde genetik olarak erken yaşta saç beyazlama sorunu varsa mutlaka sizde de saçlar yani muhtemelen erken beyazlayacaktır sizde de. Moralinizi bozmayın ama saçınızı sürekli boyamak zorunda kalacağınız için mutlaka doğal yöntemleri tercih edin. Çünkü beyaz saç insanı biraz yaşından büyük gösterir, daha olgun gösterir ama boyalı saç tabii ki sizi birdenbire 10 yaş daha genç gösterir. Bu da insanın morali açısından çok önemli. Saçlarınız hem erken beyazlamış hem ince telli hem de seyrekse mutlaka doğal yöntemlere dönmenizi tercih ederim. Çünkü ileride bir de sürekli boya yapacağınız için kimyasal boyalarla boya yaparsanız ileride kellik sorunu yaşayabilirsiniz. Kellik problemiyle karşı karşıya kalmamak için mutlaka saçlarınızı doğal yöntemlerle boyayın derim. Bakın bu son yapmış olduğum kakao ağırlıklı kına, kakao ve sebze kabuklarıyla yapmış olduğum boyamdan artan, benim genelde boyalarımdan böyle biraz artıyor. Saçım uzun olduğu için biraz fazla yapıyorum. Fazla yapınca da kalıyor. Kalması çok iyi oluyor. Böyle ben hemen üzerine bir streç yapıyorum. Kesinlikle artan boyanızı atmayın. Buzdolabında bir hafta 10 gün hiç küflenmeden, bozulmadan kalır. Bir hafta sonra ben tekrar bununla dip boyası yapıyorum. Çok iyi oluyor. Dip boyası önce diplerine sürüyorum saçlarımın. Sonra üzerine yine temiz bir poşet geçirip tülbent şapka bağlayıp sıcak tutuyorum ve 2-3 saat, 4 saat ne kadar tutabilirsem tutuyorum. Sonra şampuansız olarak yıkayıp kurutuyorum. Hepsi bu kadar ve çok güzel oluyor gerçekten. Size de tavsiyem doğal yöntemleri yaparken hani sürekli malzeme karıştırma sorunu yaşamamak için biraz fazla yapın. Bir hafta 10 gün sonra da bu artanıyla, bu dolaptaki artanıyla yapabilirsiniz. Eğer bir hafta 10 gün sonra boyayamayacaksanız o zaman bu artan boyanızı dondurucuya koyun. Bu şekilde paket yapıp dondurucuya, dip frize atın. Dip frizden istediğiniz zaman çıkarıp dip boyası yapın yine. Kesinlikle bozulmaz. Bakın şöyle görüyorsunuz. Dip boyası yaptım. 2-3 saat beklettim. Şampuansız olarak yıkadım. Kuruttum ve şöyle çekiyorum. Bakın ne kadar güzel oldu dipleri. Beyaz saçlarım zaten fark ediyorsunuz. İçinde daha böyle bakır renginde, daha biraz böyle açık renkli
orijinal saçımdan daha açık. Ama çok güzel duruyor. Şimdi size burada şöyle bir şey göstermek istiyorum. Saçlarınıza ister kimyasal yöntemle boyayın, evde boya yaparken, isterseniz doğal yöntemlerle yapın. Boyadıktan sonra saçlarınızın bu yoğun, uzun kısmını, benimki gibi uzun olanlar için söylüyorum, bu böyle arkada toplayın. Kesinlikle tepe kısmınızda toplamayın bu saç yoğunluğunu. Bu tepede toplarsanız burada renk farklılığı oluşur. Isı farklılığı oluşacağı için, aşırı ısınacağı için renk farklılığı oluşur ve tepe kısmınız hiç güzel görünmez. Biz de tepemizden bakarız olmuş mu olmamış mı diye. Şöyle tepeden bakarız nasıl duruyor diye. O yüzden bu bir önemli püf nokta. Saçlarınızı arkada toplayın. Kesinlikle tepenizde toplamayın boyalıyken ki bu tepe kısmınızda güzel bir şekilde boyanmış olsun, uçlarla eşit olsun. Bakın benim görüyorsunuz tepe, uçlar, ortası her yeri aynı uzunlukta. Hemen ben saç neden beyazlara biraz daha devam etmek istiyorum. Bir, genetik demiştim. İkincisi, geçirilen ağır hastalıklar saçların erken beyazlamasına neden olabilir. İşte kanser gibi ya da daha ağır hastalıklar buna neden olur. Yoğun stres, yoğun üzüntü, kullanılan ağır ilaçlar, antibiyotikler, kemoterapetik ilaçlar saçları erken beyazlatır. Huzursuz bir yaşam ve bedenen ağır çalışmak saçları erken beyazlatır. Hemen saç beyazlarını önlemek için yağlı bir karışım vereceğim. Onu göstermek istiyorum. Çörek otu yağım var. Çok önemli bir yağ. Bu damlalıklı olanı. Diğeri de şişedeki de kaşıkla döküyorum. Fark etmez. Bakın ne kadar kullanmışım görüyorsunuz. Çok az kalmış. 3-5 yıldır kullanıyorum. Böyle büyük bir şişe almıştım. Uzun yıllardır da kullanıyorum. Buzdolabının kapağında saklayın. Kesinlikle bozulmaz. 3 tatlı kaşığı koyacağım benim saçıma göre. Kendi saçıma göre ayarlıyorum. Çörek otu yağını fazla koymanızın saçınıza hiçbir zararı yok. Çok güzel bir yağ. Çörek otu kendisi de çok faydalı. Böyle pastalarınızın, böreklerinizin üzerinde bol bol, poğaçaların üzerinde tüketin. Bu kendir yağı, kenevir tohumu yağı çok güzel bir yağ. Bundan da kullanıyorum. Çörek otu yağını içmenizi, kontrolsüz içmenizi önermiyorum. Çünkü çörek otu kontrolsüz içerseniz karaciğerinize çok zarar verir. 2 tatlı kaşığı da kenevir tohumu yağı kullanıyorum. Kenevir tohumu yağını da mesela haftada bir kere bir çay kaşığı içebilirsiniz. Çok faydalı bir yağ ama dediğim gibi aşırıya kaçmayacaksınız. Her şeyin azı yarar, çoğu zarar. Bu da haşhaş yağı. Benim yağlarım böyle görmüş olduğunuz gibi oldukça az kalmışlar. Buzdolabının kapağında sakladığım için de çok güzeller. 2 tatlı kaşığı da haşhaş yağı koyuyorum. Bunu da az çok koymanızın saçınıza hiçbir zararı olmaz. Şimdi bu kekik yağı. Kekik yağını da uyaracağım sizi. Kekik yağını saçlarınıza kullanırken çok az kullanacaksınız. Çünkü yakıcı bir yağdır. Saç cildinizi, saçlı derinizi yakabilir. Ben kendi saçlarım çok uzun olduğu için 5 damla kullanacağım. Damla dedim. Bakın dikkat edin. 5 damla. Damlalıklı olanından alın mutlaka. Şöyle 5 damla ayarladım ben. Çünkü kekik yağı yakıcı bir yağdır. Saç diplerinizi, saçlı derinizi yakabilir. Bu da İncir çekirdeği yağı, üzüm çekirdeği yağı da olabilir. Herhangi bir çekirdek yağından kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı koyuyorum. Bunu az çok koymamızın bir sakıncası yok yine. Bu da susam yağım bitmiş. Tahinim. Tahinin üzerindeki biriken yağ orijinal susam yağıdır. Ben şimdi tahinin üzerinden alacağım susam yağımı da şöyle 1 dolu yemek kaşığı veya 2 yemek kaşığı da koyabilirim. Susam yağı taşıyıcı bir yağdır. Hiçbir zararı yok. Susam yağını ara sıra yüzünüze, boynunuza da sürün. Çok faydalı, çok besleyici bir yağ, taşıyıcı yağdır. Yani şimdi bunu saçımıza sürdüğümüz zaman bu karışımın susam yağı diğer yağların saç diplerimize, köklerine kadar ulaşması için taşıyacak yağları. Gerçekten bu yağlı karışımım çok güzel. Bunu 15 günde bir yapın. Yani ayda 2 defa yapmanız yeterli. Saç diplerinden başlayarak tüm saçınıza uygulayın. Daha sonra saçlarınızı arkada toplayın. Bir naylon poşet ya da streç sarın saçınıza. Ben temiz bir naylon poşet takıyorum başıma. Üzerine bir tülbent, bir şapka takın. Sıcak tutun. En az 15 dakika bekletin. En fazla da 2 saat bekletin yeterlidir. Sonra güzelce saçlarınızı banyoda yıkayın. Şampuanla yıkayabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok.
Krem kullanmanıza da gerek kalmayacak yağlı olduğu için. Şimdi size bir de karaciğer temizliği için birkaç tane kür vermek istiyorum. Saçlarınızın beyazlarını azaltmanız için sık sık karaciğer temizliği yapmalısınız. Bakın burada kereviz yaprakları, ıspanak, dereotu, muz, portakal var. Mevsim sebzelerinden, yani ne varsa olur. Bütün mevsim sebzelerinden olur. Yeşil yapraklı sebzelerden kullanabilirsiniz. Şöyle çektim rondoda ve birazcık yoğurtla bunu haftada 2 defa yemenizi öneririm. Şimdi bir de meyve suyu yapalım. Meyve suyunu da böyle pancar, elma, portakal, bunların detaylı videoları kanalımda var. Oradan isterseniz bakabilirsiniz. Ben size böyle hatırlatma olsun diye buraya koydum. İşte elma, portakal, pancar, ıspanak, maydanoz, dereotu, nane, bunları güzelce böyle suyunu çekin. Haftada 2 defa bunlardan da mutlaka birkaç bardak içmenizi öneririm. İçin bir şey olmaz. 2 bardak, 3 bardak içebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim, yapın, dolaba koyun. 2-3 gün tüketin bunu ağzı kapalı cam şişede. Gerçekten son derece faydalı içecekler bunlar da. Karaciğer temizliği çok önemli. Çünkü karaciğeriniz temiz olmazsa vücudu temizleyemez. Vücudumuzu temizleyen karaciğerdir. Ve şunu da söylemek istiyorum. Mutlu olun. Stres, aşırı stres, üzüntü, mutsuzluk saç beyazlamasını artırır. Saçlarınızdaki beyazları azaltmak için mutlulukla beslenmelisiniz. Kendinizi sevin, kendinize saygı duyun. Siz değerlisiniz ve sizin saçlarınız da değerli. Saçlarınızın beyazlamaması için, beyazlarınızın azalması için lütfen kendinize iyi bakın, karaciğerinize iyi bakın. Mutlu ve huzurlu olmaya çalışın. Ne kadar mutlu ve huzurlu olursanız beyazlarınızın o kadar azaldığını göreceksiniz. Özellikle ince telli, seyrek saçlar kendilerine çok iyi bakmak zorundalar. Çünkü ileride kellik sorunu yaşayabilirler ince telli seyrek saçlar. O yüzden lütfen bunlara çok dikkat edin. Hiçbir şeye üzülmeyin. Üzüntü zaten her şeyin başında geliyor. Bütün hastalıkların başında üzüntü, stres geliyor. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın ki saç beyazlarınızdan kurtulun. Saç diplerinde küçük saç keseleri var. Saçlar beyaz olarak çıkar önce. Bu keselerden, bu keseciklerdeki havuzlardan geçerek boyanarak dışarı çıkarlar. Bu keselerde boya bitince, boya maddesi bitmişse o zaman saç boyanmadan beyaz olarak dışarı çıkar ve biz onu beyaz olarak görürüz. İşte doğal boyama yöntemleriyle ve sağlıklı beslenme ile yeniden bu keselerde saç boyasının oluşumunu sağlayabiliriz. Kaliteli proteinler tüketin. Et, tavuk, balık gibi ya da her gün mutlaka 2 yumurta ve 1 kase yoğurt yiyin. Eğer et, tavuk, balık tüketemiyorsanız mutlaka 2 haşlanmış yumurta ve 1 kase yoğurt yemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.